Hepinize iyi haftalar. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Önce senaryolarımıza bir bakalım. Bir yükseliş, bir de düşüş senaryomuz vardı. Senaryo 5 ve senaryo 4. Sonrasında da bir arkadaşımız bir önceki paylaşımın altına bir soru sormuştu. Market yapısı kırılımı ile ilgili. Orada kısaca yazıyla kendisine bir cevap verdim ama market yapısı kırılımını biraz daha bence açmak gerekiyor. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Senaryolarımıza baktıktan sonra da olabildiğince detaylı elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim senaryolarımıza. Senaryo 5 ile başlayalım. Senaryo 5 bir düşüş senaryosuydu ve bizim buradaki klasik yeşil birinci dalgadan yeşil ikinci dalgaya gitmeyi düşündüğümüz zikzak bir yapı içerisindeki C dalgasının 5 dalgalı diagonali içerisindeydik. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir diagonal yapı içerisinde gittiğimizi düşünüyorduk. Ve biz de şu anda kırmızı 5. dalgaya bir ABC ile ulaşmayı düşünüyorduk. Ve burada bir 5 dalgalı diagonal çizmiştik, saymıştık ve bununla A'yı oluşturmuştuk. Ve şimdi de B'ye doğru ilerliyorduk. Hatta dünkü paylaşımda şu kısımdaydık. Buradan sert bir yükseliş gelince acaba burası bir WXY mi yapacak diye düşünmüştük. Fakat sonrasında gelen düşüşle birlikte burasının bir WX değil de bir ABC olacağı yönünde netlik kazanmış oldu ve öyle de yaptı. Fiyat sert bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam etti. Bizim burada beklediğimiz alan 0.5 ile 0.236 arasına çekilmesiydi. Çünkü bir zikzak ABC'de B dalgasının mantıklı yükselebileceği seviyeler 0.5 ila 0.236'dır. Tabii ki buradaki B dalgası 0.80'e kadar uzayabilir. Kuralları ihlal etmez. Ancak 0.80 ile 0.5 aralığı soru işaretidir. Şu anda da 0.5'e yaklaştıkça bir satış yediğini görüyoruz. Bizim beklentimiz burada B dalgasından sonra C dalgasına 5 dalgalı bir yapıyla gitmesidir. Ve bu 5 dalgalı yapının da bir ending diagonal olma şansı yoktur. Çünkü buradaki A dalgası bir leading diagonaldir. Yani ilerleyen diagonaldir. Ve zikzak bir yapıda hem A dalgası hem de C dalgası diagonal olamaz. Dolayısıyla eğer B dalgası buysa, yani buradaki satış devam edecekse aşağı yönlü hareketin 5 dalgalı şekilde ilerlemesi gerekir. Ve hatta 5 dalgalı diagonal bir yapı içerisinde olduğumuzdan dolayı da şuradaki dip seviyesinde buradaki gelecek olan 5 dalgalı yapının kırmasını bekleriz. Ve oldukça da sert inmesini bekleriz. Çünkü fiyat uzun bir süre boyunca burada konsolide olmuştur. Mutlaka bir yön bulursa o yöne doğru çok hızlı hareket edecektir. Zaten biz genel resimde de buradaki ikinci dalga geri çekilmesini 0.5 ila 1 aralığında bekliyorduk birinci dalganın. Ve henüz fiyatta bu alana giriş yapmamıştı. Ve bunlardan dolayı da senaryo 5'i düşündüğümüzde artık son düzlükteysek, bu senaryo doğru ise ve biz son düzlükteysek buradaki inişin oldukça sert olmasını ben açıkçası beklerim. Burada bizim bir sarı çizgimiz vardı. O da buradaki büyük resimdeki ABC zikzak düzeltmesinin A ve C dalgalarının seviye olarak birbirlerine eşit olması durumunda geleceği seviyeydi. 28.111. Bir saatliğe düşüp detaylarına bakacak olursak da buradaki B dalgası A, B, C şeklinde ilerlemiş mi diye burada sadece 3 dalgalı bir yapı görüyorum şu anda. Dolayısıyla buradaki çıkış, yani B dalgası henüz bitmemiş olabilir. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 yapacak olabilir. Yani burada tekrar bir yükseliş gelecek olabilir. Eğer yükseliş gelmezse, yoluna devam ederse de burası bir ABC değil, burası bir WXY olarak etiketlenmelidir. Çünkü burası 3 dalgalı bir yapıyla bitmiştir. ABC'de zikzak da olsa, yassı da olsa C dalgaları 5'li bir yapı olmak zorundadır. Fiyata da şu anda baktığımızda oldukça momentumlu bir şekilde canlı olarak şu anda seyrediyorum. Oldukça sert geliyor. Az önce söylediğim gibi sert bir 5'li dalga burada görebilir miyiz? Bakalım fiyat ne kadar hızlı gelecek, ne kadar satış yiyecek, hep beraber göreceğiz. Ancak bu senaryo içerisinde düşündüğümüzde biz tabii ki buradaki dip seviyesinin de aşağısına gelmesini bekleriz fiyatın.
Senaryo 5'in de iptal olabilmesi için şu yukarıdaki sarı çizgiyi yukarı yönlü kırması lazım. Yani 30.342. Diğer bir senaryomuz senaryo 4'tü. Senaryo 4 hatırlarsanız yükseliş yönlü bir senaryoydu. Ve bu senaryoya göre yeşil ikinci dalgamız şurada tamamlanmıştı. Yani fiyat ikinci dalga geri çekilmesinde 0.5 noktasına kadar dahi geri çekilememişti. Sonrasında gelen yükselişte de birinci dalgayı oluşturdu ve ikinci dalgayı oluşturdu. Ve biz şu anda mavi 2'den mavi 3. dalgaya giden 5 dalgalı bir yapı sayıyorduk bu senaryoya göre. Ve şu anda da birinci dalga tamamlanmış ve ikinci dalga geri çekilmesinde olduğumuzu düşünüyorduk. Burada da aynı şekilde A dalgası, B dalgası ve C dalgası şeklinde zikzak bir düzeltmeyle ikinci dalgaya ulaşmasını bekliyorduk. Ve burada da yine az önce de anlattığım durumlar aynen geçerli. Bu şekilde bir B dalgasını oluşturmuş olabilir. Ve şu anda biz bir C dalgasına geçiyor olabiliriz. Ve bununla da ikinci dalgayı bitirip buradan sert bir tepki almasını bekleriz. Ve bu senaryonun iptal olması için gerekli koşul şuradaki 28.671 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıdır. Ancak bu senaryo 4 yükseliş yönlü bir senaryo olduğu için o gözlükten bakmamız gerekiyor. Buradaki birinci dalgadan sonra gelen ikinci dalga geri çekilmesi burada bitmiş gibi görünse de yani buradaki birinci dalganın neresine kadar denk gelmiş hemen bakalım. 0.618 ile 786'sına kadar denk gelmiş. Buradan bir üçüncü dalga gelebilir mi diye düşündüğümüzde az önce anlattığım şeyler burası için de geçerli. Burası bir ABC yapmış olamaz. Şu içindeki üçüncü dalgadan dolayı ending diagonalle bitmiş olamaz burası. Dolayısıyla fiyatın şu bölgedeki alacağı yukarı yönlü bir tepki bu senaryo için ve diğer senaryo için de tabii ki çok önemli. Eğer fiyat buradan yukarı yönlü hareket edecekse de şuradaki yeşil SR Philip alanımızın üstünde bir günlük kapanış yapması gerekir. Bu kapanışı bir günlük kapanışı örneğin bugün yaparsa çok hızlı bir şekilde buradaki senaryonun gerçekleşeceğini düşünmeye başlayabilirim. Bu senaryoda 3 tane soru işaretimiz vardı hatırlarsanız. Birincisi buradaki 5 dalgalı yapının yükseliş senaryosunda 5. dalgasının kısa kalmış olması bir soru işaretiydi. İkincisi buradaki yeşil alanın üzerinde günlük bir kapanış yapılmamış olmasıydı. Üçüncüsü de burada dip olarak bu senaryo içerisinde dip olarak kabul ettiğimiz bölgenin yeşil birinci dalganın 0.5'ine dahi geri çekilememiş olduğu bir nokta olmasıydı. Bu 3 soru işaretiyle bu yükseliş senaryomuzu da takip etmeye devam ediyoruz. Bitcoin için söyleyebileceklerim şu anda bu kadar. Son gelen hareketi de net bir şekilde etiketledik ve değerlendirdik diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşımızın yorumlarda sorduğu market yapısı kırılımına. Market yapısı kırılımı yani market structure breaker diyeceğim. Zaman zaman İngilizce konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. Buradaki lokal olarak inişe baktığınızda şu anda 4 saatlik grafikteyiz. Buradaki tepeden sonra hep düşük tepeler yapmış fiyat görünüyor. Öyle değil mi? Ve en son en düşük tepesi de şu kısım. Fiyatın bu tepeden önce yaptığı en yüksek dip de şu kısım. Yani şunu söylemek istiyorum. Market yapısı kırılımı sadece yukarı yönlü değildir. Aşağı yönlü de market yapısı kırılır. Yani burayı lokal olarak incelediğinizde burada en yüksek dip şu kısımdır. Ve sonrasında gelen aşağı yönlü hareket bu en yüksek dibi kırmıştır. Ve burada bir aşağı yönlü market structure breaker oluşmuştur. Yani market kırılım seviyesi oluşmuştur. Ve market yapısı kırılımı seviyeleri de fiyatın sonraki bölümleri için önemli seviyeler oluşturur. Burada da net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Ve son bölüme baktığımızda da buradaki tepe seviyesinden sonra hep düşük tepeler yapmış. Ve son olarak da şurada en düşük tepesini oluşturmuş. Şimdi mantıken burası geçildikten sonra tabii ki buraya bir market structure breaker seviyesi diyebilirsiniz. Ancak buradaki fiyat aşıldıktan sonra gelen satışla birlikte bir önceki dip dediğiniz nokta neredeyse test edilmiş. Yani fiyat buradaki çıkışı komple geri almış. Şimdi evet burası bir market structure breaker seviyesidir. Ancak istenildiği gibi yukarı yönlü bir hareket gelememiştir. Yani market yapısının kırıldığı noktadan sonra bir yukarı yönlü bir coşku oluşmamıştır.
Sonrasında bir dip yapmamıştır. Hala dip bu noktadır. Sonrasında fiyat yukarı yönlü hareketine devam etmiştir ve bu tepenin de üstüne çıkmıştır. Ancak burada da tekrar aşağı yönlü buradaki market yapısının kırıldığı seviye aşağı yönlü kırılmıştır. Ve hatta şu anda baktığınızda da buradaki market yapısının kırıldığı seviyeyi direnç olarak aldığını görürsünüz. Hatta şurası için bile diyebilirsiniz. Dolayısıyla burada net bir market kırılımından söz etmemiz bence doğru bir yaklaşım olmaz. Teorik olarak doğrudur ama maalesef teori her şey değildir. Burada bu seviye kırıldıktan sonra test edilmesini ya da aşağısında bir noktanın test edilip tekrar yukarı yönlü sert kırılımlar gelmesini beklerim ki ben buraya market kırılım seviyesi diyebileyim. Çok uzağa gitmeden hemen bir önceki dipten örnek vermek gerekirse burası bir diptir ve bu dipten önce de şurası tepedir. Buradan fiyat yükselirken net bir şekilde bu tepeyi aşmıştır momentumlu bir mumla. Sonrasında bu tepenin olduğu seviyeler test edilmiştir. Bakın şurası. Ve bu testi burada kaç kere yapmış? 1, 2, 3 yapmış. Üçüncüden sonra da yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Dolayısıyla bu test esnasında bile oluşan diplerden ve alınan reaksiyondan buranın bir market structure breaker seviyesi olup olmayacağını çıkarabilirsiniz. Hatta kendinizi garantiye almak istiyorsanız bu market structure breaker seviyesinin kırıldığı mumun da tepesinin aşılmasını kendinize konfirmasyon olarak alabilirsiniz. Ve zaten muhtemelen başkaları da almış, aynı seviye test edilmiş ve sonrasında yukarı yönlü hareket devam etmiş. Yani ben buradaki market structure breaker diye düşündüğümüz seviyenin çok net bir şekilde aşılmasını isterim. İstekli bir mumla aşılmasını isterim. 4 saatlikte dahi burada kapanışını bu seviyenin civarlarında yapabilmiş ancak. Sonrasında gelen harekette de yukarıda kırmış ancak çok sert hareket gelişi yaşanmış. Dolayısıyla market structure breaker için benim verebileceğim en güzel tavsiye bu seviyelerin veya bu seviye civarının mantıklı bir bölgenin test edilip oradan sonra tekrar istekli bir mumla geçilmesi. Bu konfirmasyonu almadan bir market structure breaker belirlenmiş olması doğru olmaz diye düşünüyorum. En azından ben öyle uygulamaya çalışıyorum. Zaten market structure breaker noktalarında da dediğim konfirmasyonları aldığınız zaman buradakine benzer SR flip alanları da oluşur. Dolayısıyla işlem alırken en önemli noktalardan bir tanesi aslında kavramları üst üste oturtabilmek. Yani price action bana sorarsanız Elliott dalga teorisinin birçok açığını kapatıyor. Kendinizi daha emin hissettiriyor. Ama buradaki market structure breaker üstüne gelen SR flip alanı ve sonrasında da yükseliş senaryosu içerisinde görmek istediğiniz yükselişlerdeki geri çekilmeler bu alanların üzerinde olduğu takdirde tabii ki yukarı yönlü işlem almakta çok daha rahat edersiniz. Kendinize güvenirsiniz. Ben genelde işlem alırken bunların bir araya gelmesini görmek istiyorum. Umarım arkadaşımızın sorusuna da açıklık getirebilmişizdir. Sizin de aklınıza takılan noktalar varsa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışırım. Videolarda da anlatmaya çalışırım. Çünkü bazen gerçekten yazması çok zor oluyor. Anlatması çok zor oluyor. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum yazarken. Yazmak benim için çok daha zor oluyor gerçekten. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.